Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu harika çantayı yapacağız. Bakar mısınız? Çok sıcacık bir çanta oldu. Hem renkleriyle hem de görüntüsüyle. Bakın, içini bu şekilde astarladık. Astarımızı taktık. Dakketenle ve keçeli bir astar çalıştık. Bakın, zaten top görüntüsünden de anlayabiliyorsunuzdur. Bu şekilde bu çanta başka türlü durmaz. Biliyorsunuz, yün olduğu için. Hele bir de ahşap burs taktığınızda hemen çökme yapıyor. Güzel dursun diye içini bir sürü eşyayla doldurmak zorunda kalıyorsunuz. Burada hiç öyle bir şey yaşamayacaksınız. Bakın, bu keçeli astarı çalıştığınızda çantanız böyle kalıp gibi duracak. İçi bomboş olmasına rağmen görüyorsunuz duruşunu. Bu çantamız için 160 gram ip kullandım. Onu şimdiden söyleyeyim. 160 gram ip kullandım toplamda. Tabii ki de hangisinden ne kadar gitti derseniz bunu söylemem mümkün değil. Ama baktığınız zaman en çok hangisinden gitmiştir? En son sırada kullanmış olduğum şu renkten gitmiştir. Şu aralarda kullanmış olduğum, bakın, sütlü kahve tonlu bir ip var. Ondan fazla kullanmışımdır. Onun dışındakiler zaten çok değil. Her tarafta birer sıra diyebileceğimiz şekilde. Şöyle göstereyim. Tamamen hanım dilendi modelinden yaptığım bir çanta. Ön ve arka kare motiflerden oluşuyor. Yan parçalar dikdörtgen motiften oluşuyor. Taban yine dikdörtgen motiften oluşuyor. Hemen ölçülerini de vereyim. Lafı uzatmadan hemen örmeye başlayalım. Tabanla başlıyorum. Bakın, şu anda bu astarlanmış hali olduğu için videonun içinde verdiğim parçaların ölçüleriyle uymayabilir. Onu şimdiden söyleyeyim sizlere. Hani o konuda öyle demiştiniz, şimdi böyle diyorsunuz, şimdi öyle demiştiniz, sonra böyle dediğiniz gibi olmasın. Bu gerilmiş, astarlanmış halinin ölçüsü. Onu da baştan belirteyim. Bakın, şöyle kahverengiden kahverengiye sınır hattıyla baktığımda 24,5. Şu hali hemen şöyle tutuyorum. 12,5 eni. Şimdi kare motifimize bakalım. Kare motifimizin eni 21,5 diyebiliriz. Zaten kare olduğu için boyu da aynı olacak. Zaten bu 21,5 ise bu da 21,5 biliyorsunuz boyu. O yüzden bunun enini vermem yeterli. Bir saniye şöyle. Evet, 17 santimde bunların eni var. Çok güzel bir çanta oldu. Ben çok beğendim. Umarım siz de beğenmişsinizdir ve bu çantayı benimle severek örersiniz diyorum. Hala kanalıma abone olmadıysanız kanalıma ücretsiz abone olup bana destek verirseniz çok mutlu olurum. Yorumlarınız, beğenileriniz benim için çok kıymetli. Eksik etmeyin diyorum ve hiç laf uzatmadan hemen dilerseniz videomuza geçelim. Bursumuz da 20 santim, unutmuyoruz. Evet, başlayalım o zaman. Şimdi çantamızın önünde ve arkasında bu şekilde kare motif kullanacağız. Yanında ve tabanında ise bu şekilde dikdörtgen taban ve yan yüzeylerde de dikdörtgen olanından yapacağız. Yani aslında çok sevilen, çok bilinen bir örneğin hem kare formunu hem dikdörtgen formunu bu videonun içinde bulabileceksiniz. İlk olarak dilerseniz bu kare olanla başlayalım. Şimdi ben elimdeki renklerden bakın şöyle göstereyim. Bunlar benim amigurumi yaptığım dönemden elimde kalan ipler. Bakın, dokuları da farklı, yapıları da farklı. İster istemez farklı kalınlıklarda da olabiliyorlar. Bakın, bu birazcık daha tüylü bir ip. Şöyle elimde kalan ipler görüyorsunuz. Şimdi bunlardan örerek ilerleyeceğiz. Bu konuda içiniz rahat olsun. Elinizdeki ipleri rahatlıkla değerlendirebilirsiniz. Şimdi ben burada hem ip değişimini göstereceğim hem de ip değişimi yapmadan yani bir rengi değiştireceğiz ama şu ara renkleri değiştirmeden nasıl gidilecek onu göstermiş olacağım. Burada İlk sırada farklı renk kullanmıştım ama bu tarafta kullanmayacağım. Yani hep aynı rengi ekleyerek ilerleyeceğim. Böylelikle ipin bir tanesini sürekli her sırada koparsak da diğerini koparmadan devam etmiş olacağız. Şu ara ton hoşuma gitti benim. O yüzden her sırada kullanmak istedim. Daha böyle pastel tonlarda
daha kış renkleri olsun, sonbahar renkleri olsun istedim. O yüzden elimdeki bu ipleri değerlendirdim ben. Siz dilediğiniz renkte çantanızı örebilirsiniz. Şöyle bir bursa takmayı düşünüyorum. İlk etapta bakalım nasıl olacak, nasıl karar vereceğiz. Burada sadece başlangıcımız farklı. Onun dışındaki dönüşler bununla tamamen aynı. Onu da nasıl başladığımızı bu videoda bulabileceksiniz. Dilerseniz zaman kaybetmeden başlayalım. Ben bu çantada 3.25 tığ kullandım. Bilerek 3.25 kullandım. Biliyorum çok herkesin elinde olan bir tığ numarası değil. 3 olanlar 3 ile yoksa 3.5'la bile örebilirsiniz bu çantayı. Sonuçta burada sıra sayısını ben ölçüleri vereceğim zaten şimdi. Önemli olan ölçülere göre siz sıra sayınızı ayarlayabilirsiniz. Yani mesela ben burada şu baştakiyle beraber 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sıra örmüşüm mesela. Siz dilerseniz 13 ya da dilerseniz 11, 10, 12 neyse santiminiz oraya ulaştığında bırakabilirsiniz örmeyi. Şimdi bu çantayı ilk bu renkle başlıyorum. Şöyle görmüş olduğunuz gibi koton ipler. Daha çok kabarma yapmayan, tüylenmeyen ipler kullanmayı tercih ediyorum. Ama dediğim gibi zaten istediğiniz gibi, istediğiniz şekilde bir ip de tercih edebilirsiniz. Şimdi sihirli halkayla başlayacağız bu çantada. Şöyle bakın parmağımın üzerine bir çarpı yapıyorum. Tığımı bu şekilde ipin altına koyup buradan ipimi çekiyorum ve bir zincirle sıkıştırıyorum. Normalde zincir çekerek de trabzan görüntüsünü elde edebiliriz. Ancak zincirler belli oluyor. Ben bunun önüne geçmek için daha çok trabzan görüntüsü vermeyi seviyorum. Onun için ipimi bakın biraz uzatıyorum. Baş parmağımla bu ipi tutuyorum. Şöyle bir çeviriyorum ve sonrasında bu halkaya girip buradan ip çekiyorum. Bakın bu şekilde. Bu ipi aldım. Şu ilk ilmeğin içinden geçiyorum. Diğerinin bakın boşluğundan giriyorum. Çektim. Şimdi tığımda 2 tane var. Aynı trabzan yapar gibi çektim. Bakın görüyorsunuz tam bir trabzan görüntüsü veriyor bu şekilde. İpimi doladım. Geldim aynı boşluğa. İkili trabzan yapıyoruz. İpimi doladım. Geldim aynı boşluğa. Siz eğer bunu yapmak istemiyorsanız başlangıçta 3 zincir çekerek de başlayabilirsiniz. Şimdi 3 taneyi yaptıktan sonra 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2 ve 3. İpimi doluyorum. Aynı boşluğa yine 3 tane. 1, 2, 3. Yine 3 zincir. Bu 3 zincir yaptığım yerler köşeleri oluşturuyor. Birinci trabzanım, ikinci trabzanım ve üçüncü trabzanım. Biraz sıkıştıralım. Yine 1, 3 zincirimi çektim. Aynı boşluğun içine tekrar girip 1, 2 ve 3. Şimdi burada zincir çekmiyorum. Ne yapıyorum? İpimi dolayıp bakın bu ilk yapmış olduğum trabzan benzeri yapının şöyle üstünde aynı diğerlerinde olduğu gibi bir V var. Oraya giriyorum ve üçünü birden çekiyorum. Ama bunu çekerken artık yeni ipe geçeceğim. Bu ipimden alıyorum. Çekiyorum. Bir zincir çekip bunu sıkıştırıyorum. Şimdi burada şu
ipimizi nasıl gizleyeceğiz? Bu önemli. Biliyorsunuz yün iple çalışırken özellikle böyle tüylü iplerse saklaması kolay oluyor. Onlar kayma yapmıyor. Ama bu şekilde kaygan bir ip varsa elinizde bunu içinden yürütemiyorsunuz. Özellikle bu örnekte içinden yürütmek mümkün değil. Onun yerine ne yapmamız lazım? Şimdi hemen onu göstereceğim sizlere. Bunun için yanında sürekli ben bir iğne bulunduruyorum. İğneyle gizliyorum. Bakın şu şekilde etamin iğneleri var biliyorsunuz. Ucu küt olan iğneler. Bunlardan kullanıyorum. Hemen şimdi ipimizi keselim. Şöyle ipimi kestim. Alıyorum bakın bu ipi. Şimdi gizleyeceğim. Bir tane de merkezde var. Önce merkezi gizleyelim isterseniz. Merkez bakın şu şekilde bir yuvarlağımız vardı ya burada. Hemen o görmüş olduğunuz yuvarlağın içine şöyle birazcık daha döndüreceğim. Onun için bu trabzanların alt kısmından giriyorum. Biraz daha geçelim. Göbekte bu şekilde dönerek ilerliyoruz ki ipimiz çözülmesin. Evet. Şimdi bunu bir keselim. Sonrasında şimdi bu ipi gizlemek için şuradaki görmüş olduğunuz şu trabzanların tepesinin şu arka loblarından bakın. Önce ipimi geçirmiyorum. Sadece iğneyle. Şöyle hepsinden ta ki şu üstüne örülecek olan zincir kısmına kadar bu şekilde gidiyorum. Bu böyle telli iplerle biraz örgü örmek zor oluyor. Hep tel tutabiliyor, ona dikkat edin. Şimdi bunu geçirdim. Şöyle bakın. Şu esnetiyorum. Örgümün genişliğine göre. Bunu da artık burada kesiyorum. Bakın böylelikle ipi temizlemiş oldum. Biraz sonra dönüp dolaşıp burayı üstünü örttüğümde yani ördüğümde de tamamen kapanmış olacak. Şimdi gelelim artık yeni renk yapmaya başlıyoruz. Biliyorsunuz bunu örerken gizleyeceğim şimdi. İpimi uzattım. Yine bakın biraz önceki gibi. Parmağımla tutuyorum. Çevirdim. Girdim zincir boşluğuna. Buradan bir ip çektim. Bunun içinden arkadakinin boşluğundan girdim. Kalan 2 ilmeği çektim. Şimdi geldim. Bakın buradan girdim. Şu şekildeyken bu ipi aldım yukarıya. Şimdi aşağıya üstüne bir daha örüyorum. Tekrar aldım yukarıya. Bu şekilde örgünün içinde örerekten bu ipimi de gizlemiş oldum. Şimdi bakın buradaki yarımı önce yapıyoruz. İpimi doladım, geldim artık köşeye. Bakın gördünüz hemen çıktı bile. Şimdi onun üzerine bu şekilde örerek kapatıyoruz. 3 taneyi yaptım. Yine araya 3 tane zincirimi çekiyorum. Aynı boşluğun içine 3 tane daha yapıyorum ve köşeyi oluşturuyorum. Geldim. İplerin markasını inanın ben de bilmiyorum şu anda. Çünkü çok dediğim gibi uzun zaman önce kullandığım ipler, elimde olan ipler bunlar benim. Hep de etiketleri kopuk olduğu için hangi marka olduğunu hatırlamıyorum.
Bakın yine ipimi doladım. Şimdi farklı farklı bu modeli yapanlar var. Bazıları araya zincir çekiyorlar. Bakın ona dikkat edin. Kesinlikle zincir yok. 3 tane trabzanı yaptıktan sonra tığı dolayıp tekrardan diğer köşeye geçiyorum. Örmesi hem çok zevkli hem de çok kolay bir örnek. 3 tane. Hele bir de renk değiştirmiyorsanız o kadar kolay ki. Yine 3 tane yaptım. Döndüm. Bakın burada yarım bırakmıştık hatırlarsanız. Şimdi onu tamamlama zamanı. 1 2 3 tane yaptım. İpimi doladım. Geldim yine tepesine. Şu tepesindeki V'ye giriyorum. İlmeğimi çekiyorum. Şimdi artık sıradaki yeni rengime geçeceğim. Ben burada şu hardal sarısına geçiyorum. Şimdi bu ip artık kalacak. Biliyorsunuz söylemiştim. Bu ipi bir sonraki sırada yukarı çekeceğimiz için bu ipi kenara alıyorum. Ona hiçbir işlem yapmayacağım. Şimdi bir zincirle sıkıştırmıştım. İpi şöyle çekeyim bu tarafa. İçinden geçireyim. Ne kadar örgünün içine dolandırırsak o kadar iyi. Yine aynı şekilde döndüm. Geldim. Zincir boşluğuna girdim. Uzattım. Bakın. Bunun içinden, bunun boşluğundan girdim ve çıkarttım. Şimdi bir tane üstüne, pardon şöyleyken aradan geçirmeyi unuttum. Geçirelim ki daha çok dolansın. Şöyle aradan geçireyim. Böyle sıkıştırayım. Şimdi tekrardan bir üstüne öreyim. Bir de burada tekrardan aradan sıkıştırayım ve bitsin. Bakın böylelikle ipimi yine yok etmiş oldum. İpimi doladım. Bakın artık şurada bir boşluğum daha var. Her zaman şu üçlülerin arasına mutlaka yapacağız. Hemen buraya 3 tane trabzanımı yapıyorum. 1 2 3. Geldik yine köşeye. Köşeye geldiğimizde üç, 1 2 3 zincir, üç trabzan. Geldim yine bakın 2 tane, bakın üçlü trabzan burada var, 3 tane trabzan burada var. Yine arasındaki deliğe giriyorum ve 3 tane trabzan yapıyorum. İplerin aralarında çok az, çok bariz olmasın ama çok az kalınlık farkları olabilir. Bu durum önemli değil. Burada renkleri koyarken şöyle yapmaya çalışın. Mesela hep inceler aynı yere denk gelmesin. Hani bir sırada ince denk geldiyse bir sıraya, ondan sonraki sıraya daha kalın bir ip gelsin ki çantanın genel kalınlığı çok bozulmasın. Hani çok bariz incelik kalınlık farkı varsa aynı çantada kullanmayın. Ya da katlayarak kullanabilirsiniz. Diğerleriyle eşit kalınlığa getirmek için. Mesela ben göstereceğim. Şurada kullanmış olduğum mesela benim kahverengiyle şu sonda kullanmış olduğum renk. Bu iki renk mesela benim lif ipinden. Lif ipi biliyorsunuz 2 katlı olarak satılıyor. 2 kat az geldi. 4 kat çok geldi. Öyle olunca katın birini ayırdım. 3 kat haline getirdim ve o şekilde ördüm. Mesela son 2 sırayı bu şekilde katları kendiniz iplerin kalınlığını dengeleyebilirsiniz. Yine bakın boşluktayım. Üç tane. Yine köşedeyim.
Burayı da üçledik. Geldik bakın yine orta noktaya. Bu örneğin özelliği şu. Şu görmüş olduğunuz üçlüler her sırada bir tane artıyor. Bakın mesela ilk sırada bir taneydi. İkinci sırada 2 tane oldu. Şimdi üçüncü sırada 3 tane oluyor. Her sırada böyle birer birer artarak gidiyor. Geldim bakın. Üçüncüyü de yaptım. Ve bitirdik bakın. Şimdi bağlama kısmındayız. İpimi doladım. Geldim yine bunun tepesine. Bu haldeyken ne yapıyorduk? Şimdi diğer ipe geçiyorduk. Şimdi bu ipi alttan direkt bakın getirdim ve çektim. Bir zincirle sıkıştırdım. Şimdi ne yapacağım? Yine bu ipimi keseceğim. Ve burada gizleyeceğim. Ne yapıyordum? Bakın şu arka teklerden şu şekilde. Bu hiçbir şekilde örgünüzde gözükmüyor. Bakın yine köşeye kadar getirdim. Şöyle esnettim ve gitti. Bakın görüyorsunuz bu şekilde iplerinizi sağlıklı bir şekilde gizleyebilirsiniz. Örgünün tersinde bakın böyle bir görüntü oluşuyor. Şimdi ben bunu çanta yaptığım için bu şekilde yapıyorum. Bunu unutmayın. Çantada nasıl olsa arkası gözükmeyecek çünkü. Ama siz böyle görünen bir motif yapıyorsanız o zaman kesinlikle bu yolla yapmayın. O zaman her sırada ip değiştirin. Aynı sarıda değiştirdiğimiz gibi değiştirmenizi tavsiye ediyorum. Bizim bundan sonraki sıralarda hep şu arkada şu görüntüyü yaşayacağız. Bunu söyleyeyim ama bizim arkamızda kalacak. Tekrar söylüyorum. Mesela bir battaniye örüyorsunuz. O zaman bunu yapamazsınız tabii ki de. Arkasının böyle görünmesi hoş değil. Şu köşeyi tekrardan gösteriyorum. Şu dönüşü. Oradan sonra artık anlaşıldı diye düşünüyorum. Bundan sonra bir sıra ondan bir sıra renk, bir sıra ondan bir sıra renk ya da istediğiniz renkleri sürekli değiştire değiştire gidip ne yapabilirsiniz? İstediğiniz büyüklüğe kadar getirebilirsiniz. Şimdi tekrardan bakın uzattım. Döndürdüm. Bırakmıyorum bakın parmağım tutuyor hala ipi. Giriyorum boşluğa. Buradan bir ilmek çıkartıyorum. Şimdi bunun içinden bunun boşluğundan giriyorum ve ikisini birden çekiyorum. Sonrasında tabi bakın burada benim ilmeğim çok büyük kalmış. Ona dikkat edelim. Çok da abartmayalım yani. Tepesi büyük olmasın. Şimdi oldu. Evet. Bakın bu şekilde yolumuza devam ediyoruz. Her boşluğa 3 tane. Bakın böyle yolumuza devam edeceğiz. Artık burada 1, 2, 3, 4 tane olacak bir kenarda. Hemen ölçüyü vereyim. Şimdi biz bunu ne zamana kadar devam ettireceğiz? O önemli. Evet, 20 santim olana kadar devam ediyoruz. 20 santim olana kadar bu şekilde öreceğiz. Örgümüzü yani 20'ye 21 kare elde ediyoruz bu şekilde. Hemen dilerseniz ben bu parçamı öreyim. Ondan sonra bu parçamızın başlangıcını nasıl koyacağız onunla devam edelim. Evet, şimdi bakın parçamızın son sırasına geldim. Burada biliyorsunuz köşelerde normalde çakma trabzanla birleştiriyorduk üst sıraya çıkarken. Ama burada artık bitireceğimiz için normal zincirle bitiriyoruz. Şimdi 1-2 tane zincir çekiyorum burada ve normal ipimi keseceğim. Şu görmüş olun, biliyorsunuz normalde kağıt iple olsaydı ben bunu iğneyle bitirirdim her zaman için.
Ama bu örgülerde onu yaptığınız zaman oradaki ilmek sıkışıyor. O yüzden bakın bu şekilde yine girdim, geldim. Buraya bir ilmek kaydırıyorum ve bu şekilde bitiriyorum. Şimdi bunu neden bu şekilde yaptık? Çünkü artık bu son sıra olduğu için burada birleştirme yapılacak. Yani birleştirme yapılacağı için de burada bir zincir oluşması lazım. Ekleme yaparken rahat ekleyebilmek için. Şimdi bu kısmı yine aynı şekilde iğneme takacağım. Aynı şekilde bakın şu arkadan birer tane kanatlarını alarak gidebildiğiniz kadar gidin. Çektim. Şöyle esnettiğimde zaten bakın kalan iplerimi de temizleyerek gittiğim için son derece bakın düzgün, tertemiz oldu. Bakın şurada şu ipleri kullandım. İpim burada bitti. Araya başka bir renk koydum. Yakın tonlarda bakın. Başka bir ton ip koydum. Yine o da farklı bir ip. Farklı marka bir ip. Burada dediğim gibi hiç önemli değil. İstediğiniz ipi kullanabilirsiniz. Şimdi bu parçamız da bitti. Yani şu anda ön ve arka parçalarımızı bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi ipimi aldım. Bakın bu görmüş olduğunuz çantada ben ne yapmışım? 1, 2, 3 göbeğe 3 tane üçlü trabzan. Yani üçlü trabzan derken bu arada yanlış anlaşılmasın. 3 tane ikili trabzan. Bakın 3 tane ikili trabzandan 1, 2, 3 tane yapmışım. Burada eğer siz başka çantalarda da kullanacaksanız örgünüzün boyunu ne kadar uzatmak istiyorsanız bu ortayı istediğiniz kadar uzatarak daha ince uzun bir dikdörtgen de elde edebilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Dilerseniz hemen başlayalım. Şimdi burada zincir çekerek başlıyoruz. Şimdi burası bir trabzan. Sonrasında 3 trabzan, 3 trabzan, 3 trabzan. Ne oldu? Toplamda 9-10 tane trabzan oldu. Bir tane de burayı da zincirle halledeceğiz. Yani önce bir 10 tane zincirimizi çekelim. Pardon, sihirli halkaya alıştık. Yine sihirli halka yapmaya çalışıyorum. Bunu bir sıkıştırayım. Bunu yok edeyim. Şimdi bunun devamına 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane çektim. Şimdi bunun yanına 1, 2, 3 tane daha çekiyorum. Geliyorum. Bakın dördüncüye giriyorum. İsterseniz şöyle arkadan da girebilirsiniz. Daha düzgün olması için çevirdim. Şimdi başlıyorum ikili trabzan yapmaya. Birinciyi yaptım. İki. Üç. Ve sonuncusuna geldim. Bakın gelelim şimdi sayalım. Zinciri de sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane olmuş oldu. Şimdi artık şu görmüş olduğunuz sonuncunun içini doldurmaya başlayacağım. Yine ben aynı şekilde yapıyorum. Bakın biraz uzattım. Döndürdüm. Girdim buradaki trabzanın boşluğuna. Çektim. Bunun içinden diğerinin boşluğundan girdim. Çıkarttım. Devam ediyorum. 2 ve 3.
Şimdi köşeyi oluşturacağız. 1, 2, 3 tane çektim. Geliyorum bu tarafa. Bu ipi de burada gizleyelim yine aynı yöntemle. Bir üstünden örelim. Bir aradan geçirelim bu şekilde. O da araya hapsolsun. Evet, bu kadar yeterli onun için. Şimdi devam ediyorum. İpimi doladım bakın. 3 taneyi de yaptım. 1, 2, 3 taneyi atlıyorum. Şu üçüncü ile dördüncünün arasına giriyorum. Şimdi buraya 1, 2, 3 tane yapıyorum. İpimi doluyorum. 1, 2, 3 tane atlıyorum. Geliyorum. Buraya. Yine bu boşluğa 3 tane yapıyorum. Devam ediyorum. Geldim sonuncuya. Bakın. Son zincirin içine geldim. Şimdi başlıyorum buraya. 1, 2, 3. Köşeyi oluşturacağım. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Devam ediyorum. Üç tane oldu. Yine 3 zincir. Yine 3 tane trabzanımı yaptım. Bakın. Şimdi aynı şekilde şu 3 taneyi ayırıyorum. Ara boşluğa. Zaten tam karşısına geliyor. Bakın görüyorsunuz. Yine buraya tel çekiyor. 2, 3. Yine 3 tane bakın trabzanı atladım. Yine tam bunun karşısına 3 taneyi yaptım. Şimdi geldim en son bakın 2 taneyi yapmıştım ya. Şimdi buraya tekrar giriyorum. Buraya üçüncüsünü yapacağım. 1, 2 ve 3. Ve geldik artık köşeye, görüyorsunuz. Evet, gördüğünüz gibi geldik. Şimdi artık köşeyi birleştireceğiz. Yine aynı şekilde ipimi doluyorum. Diğer örnekte, motifte yaptığımız gibi. Bakın buradaki şimdi tepeyi bulacağım. Bu tepe biraz arkaya dönüyor. O yüzden şöyle çevirirseniz daha rahat bulabilirsiniz. Tellerinden tek tek geçiriyorum. Evet. Çıkarttım ilmeğimi. Bu haldeyken şimdi ne yapacağız? Renk değişimi yapacağız. Ben sarıya geçmişim. Hardal sarısına geçmişim. Aynı şekilde hardal sarısını alıyorum şimdi. Bu göbeğin delikli olan versiyonları da var. Yani aralarda zincir çekilerek yapılanları da var. Ben açıkçası hani deliği daha az olsun diye bu yöntemi tercih ediyorum. Şimdi ipi geçirdim şöyle. Bakın bir zincirle sıkıştırdım. Tekrar hafif uzattım. Döndürdüm. Girdim içine. Zincirin içine. Şimdi bunun içinden diğerinin boşluğundan döndüm. Ve ilk trabzanımı bu şekilde yaptım. Devam ediyorum. 2 ve 3. İpi içlerinden dolandırmayı unuttum bu arada. Şimdi şu ipi gizlemiştik. Bunu bir keselim. Şu ipi de birazcık kesiyoruz. Ne yapacaktık? Onu iğneyle gizleyecektik. Hemen onu bir gizleyelim. Yeşil ipi değiştirdik çünkü artık. Şöyle ilmek tepelerimizden arka loblardan giriyoruz. Unutmayın, önden gözükmüyor hiçbir şekilde böyle olunca. Geçirdik. Şöyle esnetiyorum.
olması gerektiği gibi ve fazlasını kesiyorum. Şuraya da şunu koyalım, arkaya gitsin. Evet. Şimdi bu köşenin tek tarafı. Tek tarafını da diğer dönüşte yapacağız. İpimi doladım, geldim, geçtim bu köşeye. 1 2 ve 3. Şimdi 1 2 3 zincir çekiyorum. Aynı boşluğun içine köşelerde yaptığımız şeyi, dikdörtgen de olsa, düz de olsa, yani kare de olsa mantığımız aynı mantık. İlk sadece bakın ne yaptık? Şurada başlangıçta bir uzunluk kattık. Onun dışında hiçbir fark yok. Bundan sonra yine döne döne gideceğiz. Bir, iki, üç. Geldim yan tarafa bakın. Bir, iki, üç. Geldim yan tarafa, köşeye. Bir, iki, üç. Şimdi ne yapıyorduk? Köşedeyiz. O zaman 3 zincir çekiyorum. Bu arada eliniz gevşekse siz buralarda 2 zincir de çekebilirsiniz. Eğer köşeleriniz çok gövdeye göre çıkıntı oluşturuyorsa ikili de yapabilirsiniz zincirlerinizi. Geldim diğer köşeye. Yani gerçekten örmesi çok keyifli ve çok da kolay. Renklerinize karar verdikten sonra oturduğunuzda böyle çok rahat bir günde çok rahat çanta yapabilirsiniz. Bu örnekte ve bu iplerle. Bir kere iplerin de örümü inanılmaz kolay. Hele bir de ip sürekli ip değiştirmiyorsanız, mesela çift renk falan kullanıyorsanız hiç ip koparmayacağınız için o kadar hızlı örersiniz ki. Aslında sadece ipi kesip ve gizlemek için vakit kaybediyoruz diyebiliriz. Evet, geldik şimdi başladığımız köşeye. Bakın bu baş parmak alışkanlığı işte bu yün ip örmekten geliyor. Hep söylüyorum ya, kağıt ipte bu şekilde örmeyin. Şimdi geldim, aldım tığımın başına, ipimi doladım. Yine şimdi bunun tepesine gidiyorum. Tepesine gireceğim. Tekrar söylüyorum. Ay ben böyle uğraşamam diyorsanız siz normal zincir de çekebilirsiniz. Zincirle de yapabilirsiniz. Hiç önemli değil. Evet. Bu üçlüyken ne yapıyoruz şimdi? Renk geçişine bakalım, hangi renkteymişim? Grideymişim. Hemen gri ipimi alıyorum. Bakın çok güzel bir tonu. Gri'nin çok açık, çok soft. Böyle taş rengi diyebileceğimiz renkte bir ipi. Evet, zincirle sıkıştırdım. Bakın ipi hemen burada başlıyorum gizlemeye. Doladım, pardon. Şöyle yaptım. Girdim. İzlerken zor gelebilir ama elinize alıp örerken denediğinizde çok kolay olduğunu göreceksiniz. İpi gizlemeyi unutuyorum tabii ben de. Çok hızlı ve seri örüldüğü için bu örnek. Bakın bir daha içinden geçiriyorum. Böylelikle bu iple ilgili dolaşımımı yaptım. Şimdi ne yapacağız? Yine şunu keselim. Şunu birazcık uzun keselim. Yine arkadan. Bakın ben yanlarda bu sefer aynı örnek geçişini, yani renk geçişini kullanmadığım için bu sefer renklerim sürekli değişeceğinden her sırada bu işlemi yenilemek zorunda kalıyorum. Evet. Bu şekilde
yapmış olduk. Belli etti diye düşünüyorum kendini. Bakın şimdi yine iki üçlünün ortasında bir boşluk var. Hemen buraya girip yine 3 tane trabzanımı yapıyorum. Anlaşıldı diye düşünüyorum. Aynı görüyorsunuz. Ön parçadan hiçbir farkı yok. Artık bu şekilde dolana dolana gideceğiz. Hemen onun da ölçülerini söyleyeceğim size. Burada artık şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Bir önceki parçanızda, kare parçanızın bir sırasını ne kadar ördüyse, yani son sırasında ne kadar varsa bunun da son sırasında aynı olması gerekiyor. Bakın şöyle göstereyim. Bu dikdörtgen ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane bakın üçlü böyle trabzanlar var. O zaman bunun da ne olması lazım? Aynı olması lazım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Görüyorsunuz. Bu da 12. Çünkü bu bunun kenarına bu şekilde ekleneceği için sayıların ne olması lazım? Eşit olması lazım. Biliyorsunuz normalde bu tarz örgüde son sırayı örerken direkt birleştirerek gidiyoruz. Normalde hırkalarda, motifler, işte motifli battaniyelerde vesaire tercih edilen bir yöntem. Ama ben bu çanta olduğu için oradaki o atma görüntüsünden ziyade böyle daha düzgün bir birleştirme görüntüsü olsun istiyorum. O yüzden son sıralarını ayrıyetten böyle birlikte birleştireceğiz. Parçalarımızı önce ayrı ayrı öreceğiz bu şekilde. Şimdi görüyorsunuz 2 tane zaten ön parça, arka parça hazır. Yan parçada başladım bu şekilde. O da bitecek. Şöyle tekrar gösteriyorum. Bakın. Renk geçişlerini görüyorsunuz. Kısa kenarında da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane olacak. Bu 9 tane olmasının sebebi ne? Bakın burası 12, burası 9. Çünkü neden? Burada 3 tane araya ne yaptık? Trabzan ekledik. Yani 3 tane grup ekledik buraya. O yüzden 12'ye 9 çıkıyor. Yani o zaman biz göbeği üçlü değil de dörtlü yapsaydık ne olurdu? O zaman aradaki fark 4 olurdu. Beşli grup yapsaydık aradaki fark 5 olurdu. Aynen hani sayıları da o şekilde hesaplayabilirsiniz. Diğer başka çantalarınızı yapacaksanız. Şimdi bu yan parçayı da böyle öreceğiz. Dilerseniz hemen tabanı nasıl başlayacağız? Nasıl öreceğiz? Onunla devam edelim. Taban kısmını da halledersek artık çantamızı tamamlamış olacağız. Parçalarını tamamlamış olacağız. Sonrasında artık birleştirmeden sonra da dediğim gibi çantamızın genel formunu vermiş olacağız. Bu çantada en önemli detay tabii ki de her zaman söylediğim gibi bu tarz çantalarda astarlama. Astarlamayı nasıl yapılacağını göstereceğim. Çünkü biliyorsunuz yumuşak formda örgüler bursumuzun çökmemesi için içine ne yapacağız? İlave yapacağız, destek atacağız. Onun nasıl yapıldığını da siz açıklamalar bölümünde bulabileceksiniz. Onun da videosunun linkini paylaşacağım açıklamalar bölümünde. Açıklamalar bölümüne şu şekilde. Videonun isminin uzantısına devamında daha fazla yazıyor. O daha fazla kısmına bastığınızda açıklamalar bölümü açılacaktır. Orada ne yaptım, ne kadar ip kullandım, kaç gram, hangi tığ numarası ya da o video için kullanmanız gereken başka linkler varsa onları da ne yapıyorum? Koyuyorum içine rahat bir şekilde örebilin diye. Onu da hatırlatmış olayım. Dilerseniz hemen tabana başlayalım. Evet, bakın ben şimdi bütün parçalarımı tamamladım. Şimdi tabanın videosunu göstereceğim sizlere. Nasıl yapıldığını göstereceğim. Aslında çekmiştim ama videoyu ne yazık ki kalıcı olarak silmişim. O yüzden şimdi sizler için tekrardan nasıl ördüğümü göstereceğim. Bakın şimdi tabanımız ortasında görüyorsunuz 7 tane var. Yanları hatırlarsanız ortasında 3 tane vardı. Bu sefer toplamda 7'ye 14'lük şu üçlüleri saydığımızda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 tane. Bakın biraz daha şöyle ince uzun olmasını istediğim için ön ve yan parçalardan farklı yaptım birazcık. Ve şu ek yerlerinin tam yana değil de hafif ortada görünmesini istedim. O yüzden bu şekilde hazırladım. Şimdi bu tabanı sizlerle birlikte hazırlayacağız. Ne demiştim? Diğerinde söylemiştim. Unutmayın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi 7 tane varsa 7 kere 3 21. Bir tane de başında olması gerekiyor. Şurayı üzerini doldurmamız için 22. Bir de burada var. Zincirle beraber 23 trabzan oluşması gerekiyor. Yani bunun için 22. Ben şöyle şimdi elimde herhangi başka bir renk alacağım. Sizlere rahat gösterebilmek için. Bakın bu sefer tabanı farklı renkte yaptım. Şu göbek kısmını. Burada görüyorsunuz tamamı yani iki sırası aynı renkti. Burada göbek de farklı renk. Hem bu sayede bunu da nasıl yapıldığını sizlere göstermek için yaptım. Şimdi başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25. Bakın 25 tane zincir çektim. Dediğim gibi çünkü toplamda bunun 3 tanesi bir trabzan sayılacak ve 23 tane trabzanım olması gerekiyor. İpimi doladım. 1, 2, 3 tanesini atladım. Bakın 4. zincire giriyorum. 4. zincire girip hemen ikili trabzanımı yaptım. Geldim yanındakine. Yine ikili trabzan. Hiç boşluk bırakmıyoruz. Bu şekilde tel çekmemeye dikkat edin. Şu an seçtiğim ip biraz ince. Şimdi sonuna kadar geleyim. Trabzanlarımız bu şekilde devam edecek. Sonunda sonra ne yapacağız onu göstereceğim. Evet, şimdi görüyorsunuz başlangıç o 3 tane zincirimizle beraber toplamda 23 tane trabzanımız olmuş oldu. Şimdi bu aşamadayken bunu bırakıyorum. Şu başka bir ip alıyorum. Şu an kullanmış olduğum ip bu. Ama dediğim gibi ben bunu size göstermek için kullanıyorum. Motiflerimin içinde şu var sadece. O da şu kısımlarda. Bakın şurada. Şimdi bu aşamadayken yeni ipimize geçiyoruz. Geçtik. Bir tane sıkıştırıyorum bunu. Sonrasında şimdi bu ipi her sırada bakın ne yaptım? Devam ettirdiğim için bu ipi kesmeyeceğim. Bu ip kalacak. O ipi örmeye devam edeceğim sonraki sıralarda. Uzattım biraz. Döndürdüm. Girdim bakın buradaki trabzanın bu boş kısmına. Geldim. Şu ipimize dolandık bir saniye. Döndüm. Geldim. Girdim buraya. Ne yaptım? Yine bakın böyle geçtim. Burada boşluktan geçtim. Ve trabzanımı yaptım. Devam ediyorum. İkili trabzan. İpimi bir taraftan bakın yine döndürerek içinden gizliyorum. Döndürüyorum. Yine buraya geçiyorum. Buradan ipimi döndürüp tekrardan bakın gizliyorum. Şimdi devam edelim gizlemeye ipimizi. Zincirin içine koyuyorum. Bakın 1, 2 ve 3. Aldım. Devam ediyorum.
Şimdi köşeyi oluşturuyoruz biliyorsunuz. Yine ipi içinden bakın şöyle bu tarafa aldım. Artık yürütmeyeceğim, üstüne öreceğim. Evet. Bakın 3 tane buraya, araya 3 zincir, 3 tane buraya yapmış olduk. Şimdi dilerseniz hemen şu ipimizi bir gizleyelim. Şu ilk biliyorsunuz başlangıç ipimiz bu. Nasıl yapıyorduk? Şöyle şu şekilde iğne ile ilerliyorum. Geçirdim. Evet. Bu şekilde içine hapsetmiş oldum. Şimdi hiç zincir çekmiyorum artık. Doladım. 1, 2, 3 tane trabzanı geçiyorum. Ara boşluğa giriyorum ve buraya 3 tane ne yapıyorum? Yine trabzan yapıyorum. İkili trabzan. Yaptım. Geldim. Yine ipimi doladım. 3 tane atladım bakın. Tekrardan. Zaten bu sırayı geçtik mi diğer devamı hep aynı. Bu şekilde istediğiniz sayıyı oluşturabilirsiniz göbekte. Evet, boşluğa girdim bakın yine. Hep 3 tane trabzan atlayarak araya giriyoruz. Şöyle bir görüntü elde ediyoruz. 3 tane atladım. 1 2 ve 3. Devam ediyorum. Yine ara boşluğa girdim. 1 2 ve 3. Yine ara boşluk. Bakın 3 tane geçtim. Şimdi yine 1 2 3 trabzanı geçtim. Şu kenardaki 3 zincirin olduğu yere giriyorum. Şimdi burayı köşe çevireceğiz. 2 ve 3. 1 2 3 tane zincir çektim. Yine aynı boşluktayım bakın. Yine 1 2 3 zincir çektim. Yine aynı boşluk. Evet. Bakın köşeyi bu şekilde bitirmiş oldum. Şimdi artık ne yapıyorum? Yine 3'er tane trabzan atlıyorum. Yani bir öncesinde bakın yaptığım aynı boşluk. Aynı boşluklara şimdi 3'er tane yine ikili trabzan yaparak devam ediyorum. Bu şekilde. Şimdi dilerseniz şu sıra sonuna kadar geleyim. Ondan sonra devam edelim birlikte tekrardan. Bakın çok güzel bir görüntü oluşuyor bu şekilde. Evet, geldik bakın sıranın sonuna. Şimdi aynı boşluktayız. Giriyorum bu boşluğun içine. İlk başladığımız yer burası. Şimdi ipimi doluyorum ve buradaki ilk yaptığım trabzan benzeri yapının tepesine giriyorum. Evet, girdim. Çektim. Bakın 3 taneyken ne yapıyorum? Artık bu ipimi bırakıyorum ve buna geçiyorum. Bir sıkıştırayım. Döndüm. Geldim. Evet. 1 2 ve 3 tane. Geliyorum buradan direkt artık. Buranın devamını dönüşte yapacağım. Geçtim bu tarafa. Hemen buraya da bir köşe döneceğiz.
3 taneyi yaptım. 1, 2, 3. Tekrar söylüyorum. Eğer köşeleriniz fazla geliyorsa, köşelerde bir çıkıntı oluşuyorsa zincir sayınızı 2'ye düşürebilirsiniz. Köşe zincirlerinizi. Onu kendinize göre ayarlayın. Bakın bu şekilde döndük. Yine aynı mantık. Bakın geleceğiz. Yine her üçlünün arasına batacağız. Yine burada bir köşe, buraya bir köşe. Buraya geldiğimizde ise birleştirip yine üst sıraya geçeceğiz. Bu şekilde devam ediyoruz. Tekrar söylüyorum, kısa kenarda 7 tane şu üçlüden, uzun kenarda da 14 tane üçlüden olacak şekilde, bakın bu şekilde örüyoruz. Şimdi bunu alıyorum kenara. Bakın artık birleştirme aşamasına geçeceğiz. Birleştirmeyi yaparken ben hepsinin kenarında şu rengi kullandım. Bakın bir tek tabanda kullanmadım. Birleştirirken bu rengi kullanacağım. Bu ip de bakın diyorum ya, elimde ne varsa bu da benim lif ipim. Bir tane dışından, bir tane içinden şöyle öreceğim şimdi. Kullanacağım. Yani şu şekilde 4 kat olarak kullanacağım bunu. Bakın böyle zaten anca bir ip kalınlığına geliyor. Bu şekilde şimdi eklemesini yapalım. Ondan sonra ağız kısmını birazcık toparlayacağız. Çünkü bu şekilde bu benim şöyle birleştirdiğimde yaklaşık 34 santim 35 santim civarında olacak. Ama biliyorsunuz böyle bir bursunuz varsa 20 santimlik 30 santimde bitmesi lazım bunun. O yüzden ağız kısmını biraz toparlamak için biraz sık iğne ile dolaşacağım ve bunu yaparken de tığ numaramı küçültüp 3 milimetrelik tığa geçeceğim. Onu da söylemiş olayım. Dilerseniz hiç vakit kaybetmeden birleştirmeye başlayalım. Evet, şimdi geldik. Bakın 4 tane parçamız vardı bu şekilde. Şimdi ben 3 tanesini ekledim. İlmek kaydırmayla değil de yani bu şekilde dikerek birleştirmeyi tercih ettim. Bu daha çok hoşuma gitti. İkisini de denedim. Başlayalım artık tabanla birleştirmeye. Şimdi biliyorsunuz tabanımız bir örnek fazlaydı. Yani şu örneği boşta bırakıp şu örnekten başlayacağım. Bakın bu birinci örneği bırakıyorum. İkinci örneğin ilk trabzanından bir lobundan giriyorum. Buradaki bir trabzandan bakın yine aynı şekilde girip artık burada başlıyorum. İkinci trabzan, ikinci trabzanla. Üçüncü trabzan, üçüncü trabzanla. Aynı biraz önce diktiğimiz gibi. Yine birinci trabzan, birinci trabzanla, ikinci trabzan. Karşılıklı gelecek şekilde birer loblarından giriyoruz bakın. Tek. Eğer burada bir hat oluşturmak istiyorsanız o zaman 2 lobdan da yapabilirsiniz. Bakın son derece kolay bir şekilde birleştiriyoruz. Arada bir bakın kontrol ediyorum. Karşılıklı gelmesi lazım çünkü trabzanlarım.
Evet. Şimdi bakın buradaki şöyle bir esnetelim. Buradaki üçüncüyle buradaki üçüncüyü birleştirdim. Şimdi artık biliyorsunuz döneceğiz. Şimdi burada biliyorsunuz 2 tane neyimiz var? Pardon, 3 tane zincirimiz var. Şimdi bu buraya birleşecek biliyorsunuz. Burada da ne yapmış oluyorum? Aynı şekilde burada da bakın bir zincir var burada. Aynı şekilde 2, 3. Bu şekilde ne yapacağım? Burayı buraya eşitlemiş olacağım. Yani o 3 zinciri burası için kullanmış olacağım. Şimdi buradan bir tane alıyorum. Bakın yine aynı şekilde buradan bir tane alıyorum. Buradan bir tane. Karşısına neresi gelirse. Buradan bir tane aldım. Buradaki trabzanın tepesinden aldım. Şimdi şöyle geldim. Bakın artık bu buraya devam edecek. Yani buradaki trabzan buradaki trabzana devam edecek. Bu trabzanın tepesindeyim. Bu trabzanın tepesindeyim. Yine ortadaki. Birincisi. Ne yaptım? Bu şekilde köşeyi dönmüş oldum. Şimdi devam ediyorum buradan. İlmeklerin içine gizlediğimiz ipler. Bakın. Atalım onu arkaya. Birinci. Geldim bakın yine sona. Yine burada burayı dönerek yedirteceğim. Bakın. Şuraya yapacağım. Şimdi bakın geliyoruz. Buradaki zincir. Buradaki zincir. Buradaki trabzan. Diğer trabzan. Bakın aradaki kısma geçtim. Buradaki trabzan, buradaki zincir ve artık döndüm. Bakın artık başladım tekrardan ağız ağıza gelmeye. Şimdi buradaki üçlüyü buradaki üçlüye yedirme zamanı. 1 2 3. Anlaşıldı diye düşünüyorum. Sayıları tam yaptığımız için bakın son derece muntazam bir şekilde dönüyor. Şimdi bu kenarla bu kenarı da aynı yöntemle birleştirelim. Başladığımız yere kadar getirelim. Orada ipimizi düğümleyip artık çantamızın ağız kısmına geçiyoruz. Evet, şimdi artık ağız kısmını örmeye başlıyoruz. Bakın tabanımızı
Bu şekilde diktik, birleştirdik. Şimdi yan ortadan başlayacağım. Şurada görmüş olduğunuz gibi bu sefer 2 trabzandan birden gireceğim ve tığımı 3 milimetreye çevirdim. Alttan ipimi çekiyorum. Ve bir tane bu şekilde zincir yapıyorum. Bu benim ilk sık iğnem yerine geçiyor. Geldim yanındakine, ipimi de içinden yürüterekten şimdi sık iğnelerimi yapmaya başlıyorum. Böylelikle çantamızın ağız kısmını birazcık öreceğiz. Hem de biraz toparlamasını sağlayacağız. Bıraktım onu, artık keseceğim arkada. Bakın, her trabzanın üzerine bir tane sık iğne olacak şekilde ilerliyorum. Şimdi burada bir tane zincirim kalmıştı, hatırlarsanız. Aslında bunu diktim ama yine ipi geçmiş olsa da oradan, dilerseniz şöyle boşluktan girelim. Şöyle bir tane şuraya girmeyelim, ortaya. Yine buradaki boşluğa geçelim. Şimdi ipimizi içinden yürütmeye devam edeceğiz. Trabzandayım. Bakın, bu arada ne yapmış oldum? Bir bu boşluğa, bir bu boşluğa batmış oldum. Ortada diktiğim yere batmadım. Bu kadar yürüttüğüm yeter. Yine bunu arkaya alıyorum. Sonrasında keseceğim. Şimdi yine buraya kadar geleceğim. Bir tane buraya batacağım. Bir tane bu boşluğa batacağım. Şu araya, bakın, şu diktiğim yere batmıyorum kesinlikle. Bir buraya, bir buraya batıyorum. Devam ediyorum. Her trabzanın üzerine bir tane olacak şekilde. Ve başladığım yere gelene kadar örüyorum. Evet, şimdi geldik. Bakın, sıra sonuna. Bu ilk yapmış olduğumuz sık iğne benzeri. İpimi uzattım. Bunun değil, bir sonraki ilk sık iğnenin tepesine şöyle arkadan geliyorum. Girdim. İpimi takıyorum arkaya. Şimdi bunu çıkarttım. Tutuyorum bunu. İpin uzantısından, bakın, buradan giriyorum. Ve şimdi tığıma takıyorum ve sıkıştırıyorum. Yine bakın, yukarıya çıktım, tam üstünden. Yanındaki sık iğneden devam ediyorum şimdi. Şunu kesmemişiz, keselim. Yine bir tur daha dolaşıp geliyorum. Evet, yine geldim. Bakın, sıra sonuna. Son olanı da yaptım. Son sık iğneyi de yaptım. İpimi uzattım. Yine bakın, bunu atlıyorum. Bir sonraki asıl sık iğnenin üzerine
arkadan giriyorum. İpimi geçirdim. Aldım arkaya. Tutuyorum. Uzantısından girdim. Tekrardan geçirdim. Sıkıştırdım biraz. Ve tekrardan yukarıya çıktım. Bu benim son sıram artık. Yanındakinden bakın sık iğnelerimi yapmaya devam ediyorum. Bu sırayı yaptıktan sonra artık bitireceğiz. Astarlamasını yapacağız. Astardan sonra artık normal bursla birleştirme zamanı. Bursunu birleştireceğiz ve çantamızı tamamen tamamlamış olacağız. Böyleyken tabii ki de böyle pek bir şeye benzemiyor gibi oluyor. Size böyle yumuşak olduğu için nasıl olacak bu diye düşünüyor olabilirsiniz. Ama astarladığımızda o zaman gerçekten kalıp gibi olacak. Hiç merak etmeyin. Tabii ki de bu tarz yumuşak çantalarda mutlaka destek kullanıyoruz. Evet, bu şekilde şimdi artık sıra sonuna kadar öreceğim. Ondan sonra devam edeceğiz. Bakın bayağı bir topladı ağız kısmı, görüyorsunuz. Artık şöyle baktığınızda daha böyle bursumuza uygun bir büyüklüğe geldi. Şimdi bunu çok rahat bir şekilde artık tam tamına bursumuzu takabileceğiz. Bakın şöyle göstereyim. İstediğim genişliği bu şekilde elde etmiş oldum. Ağız kısmını bakın ne kadar daraldığını görebilirsiniz. Hemen dilerseniz bitireyim. Sıra sonunda nasıl bitiriyoruz? Ağız kısmını nasıl düzgün tamamlıyoruz? Onu da göstereyim. Ondan sonra artık dediğim gibi siz finali göreceksiniz. Yani bursa nasıl taktığımı göreceksiniz. Astarlama kısmını da dediğim gibi açıklamalar bölümündeki linkten hazırlayacaksınız. Sonrasında nasıl bursa takıyoruz oradan devam edelim. Evet, bakın geldim. Sonuncuyu da yaptım. Şimdi artık ipimizi burada kesiyoruz. İğnemize takıyoruz. Şimdi o ilk baştaki bakın şu yukarı çıktığım şu ise ilk sık iğnemiz. Bunun tepesinden şöyle giriyorum. İpin çıktığı yerden yani buradaki sık iğnenin bakın görüyorsunuz şöyle tam ortasından girdim. Çektim ipi. Bakın tam bir ilmek görüntüsü. Gayet düzgün oldu. Hiç belli bile değil. Şimdi biraz şöyle aşağıya iniyorum. Şimdi aynı yerden tekrar geçiyorum. Ve ipimi buraya bu şekilde sabitliyorum. Sonrasında şöyle yatayda sık iğnelerimin arasından ipimi gizliyorum. Evet. O kadar sıkı ki içinden iğneyi zor geçirdim. Bakın görüyorsunuz sımsıkı bir sık iğne olmuş oldu ağız kısmında. Haydi o zaman ben astarlamaya geçiyorum. Astarını hazırlayalım. Ondan sonra bursumuza çantamızı takalım. Evet, geldik şimdi bursumuzu takmaya. Biliyorsunuz ahşap bursu takarken birazcık insan zorlanıyor. Elimde gördüğünüz gibi yine küçük ahşap burslardan var. 20 santimlik burslardan. Bu çantamızda bakın bu şekilde cep var. Böyle içi oldukça geniş, büyük, kocaman bir çanta. Şimdi ben bir tarafını geçirdim. Şimdi diğer tarafını nasıl geçirdiğimi göstermek istiyorum. Biliyorsunuz yün ip ince olduğu için bunu içine 2 kat olacak şekilde geçirmeye çalışıyorum. O yüzden bakın tam şöyle orta kısmından bunu içine ittiriyorum. Yani ittirdiğimde şuradaki örgü 2'ye katlanıyor ve böylelikle daha kalın bir örgü tabakasını içeriye hapsetmiş oluyoruz. Şöyle yavaş yavaş
Bakın örgü kısmını ikiye katlataraktan içine hapsediyoruz. Evet. Bu şekilde güzelce içeriye olabildiğince ittiriyoruz. Şimdi bakın burada bunları olabildiğince tek seferde geçirdikten sonra takmaya çalışın. Çünkü ahşabın delikleri vidayı sıktığımızda tekrar çıkarttığınızda genişlemiş olduğu için yalama oluyor. O yüzden bu işi tek seferde halletmeye çalışın. Şimdi aynı işlemi diğer taraf için yapıyoruz. Bakın örgüyü ikiye katlattırıp köşeyi yedirerekten ilk önce kenarları, sonra orta kısmı. Şöyle. Şimdi kalambur vidalarımızı da takalım. Evet, şimdi artık işaretleyicilerimizi çıkartalım. Tam orta noktayı hizalayaraktan taktım. Bakın tam ortayı. Evet. Ay çok güzel oldu. Gerçekten şahane oldu. Kutu gibi. Yani gerçekten inanılmaz güzel. İşte içine keçe koyduğunuzda harika oluyor bu şekilde. Hiç bakın ezilme yok, büzülme yok. İstediğiniz gibi içini doldurmak zorunda değilsiniz. Çantam güzel görünsün diye. Böyle içine sadece iki eşyanızı bile koysanız son derece güzel. Buralarda da ceplerimiz var. Böyle gizli eşyalarınızı koymak isterseniz ya da cüzdan taşımak istemezseniz. Bakın son derece güzel, harika bir çanta hazırlamış olduk. Vallahi ben çok beğendim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Bu çantayı benimle örmüşsünüzdür diyorum. Biliyorsunuz Instagram adresim Aryalara Tasarım, yine aynı isimle. YouTube'da yine aynı Aryalara Tasarım ismiyle. Yorumlarınızı, beğenilerinizi eksik etmeyin diyorum. Hala kanalıma abone olmadıysanız kanalıma abone olup bana destek verirseniz çok sevinirim. Bir başka videoda daha görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.
bu güzel çantayı yapmayı unutmayın diyorum. Harika oldu gerçekten. Paylaşmak için sabırsızlanıyorum. Görüşmek dileğiyle.